Sağ omzumu, sol omzumu öperim. Sağ omzumdaki meleği, sol omzumdaki meleği öperim. Sarılacak biri yoksa yanımda ben kendime sarılarak yatarım. Ben de deneyeyim. Yani böyle bu şekilde sabaha kadar böyle bu şekilde bir tutulmayla doğar, bir tutulmayla da bizler bu alemi, bu fani dünyayı terk eder ve gideriz. Tutulmalar kaderseldir. Tutulmaların içerisinde sabit yıldızların önemi çok yüksektir. Asteroidlerin önemi çok yüksektir. Bizim sektörde kimse kimseye günahını vermez. Ay canım böceğim bir tanem seni seviyorum deyip sarılırken seni bıçaklar. Oo. Sevgiyi kıskanır. Sevdiğim birisinin bir başkasını biraz fazla sevmesi astrolog önyargılı olmaz. Gerçek bir astroloğun önyargılı olma gibi bir şansı yok. Herkese merhaba. Bugün çok sevdiğim bir konuğum var. Onu dinlemeyi çok seviyorum. Gerçekten tane tane anlatıcılara bayılıyorum. Ferdi Bozduman, karma astrolog ve metafizik uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Yasemin'ciğim. Nasılsınız? Canım benim çok teşekkür ederim. Herkesin de iyi olmasını ümit ediyorum. Yani tabii ki hayatın içerisinde inişler, çıkışlar çok fazla oluyor. İmtihanlar çok fazla oluyor. Evet. Ama ben her an her şeye şükür eden bir insanım. Şükür içinde olduğum için de şükürler olsun diyorum. Ne güzel, harika. O zaman buradan gireyim. Hı hı. Mesela sonuçta siz neticede kişisel gelişim dünyasının ortasında bir isimsiniz aslında. Evet. Peki mesela Ferdi Bozduman güne nasıl başlar? Ya da Hı hı. yatağa girdiğinde günü nasıl tamamlar? Buradan başlayalım mı? O ruh halime bağlı, o günkü nasıl uyuduğuma bağlı. Çünkü şöyle bir şey, sabahlara kadar çalışan bir insanım. Yani enerji çalışmaları yaptığım zamanlar, yani kendi günlük hayatıma da dünya hayatına döndüğümde de nasıl uyandığıma bağlı sevgili Yasemin. Ama ilk kalktığımda her zaman şükürler olsun. İlk yatakta ellerimi kontrol ederim. İlk kalktım, her sabah ellerimde de ellerimi bir ayaklarımı bir kontrol ederim. Kontrol derken? Yani kontrol nasıl oynuyorlar mı, oynamıyorlar mı bu sabahta? Çünkü insanlık hali, her şey olabilir insanın Hı hı. başına. Hayatta her şey Bir gelebilir. şey mi yaşadınız daha önce? Daha önceden yaşadığım bir durum Geçmiş olduğu olsun. için ve her zaman kendime derim ki şükürler olsun. Bu sabahta elim ve ayağım yere basacak. Suyu kimsenin yardımı olmadan bu sabahta içebileceğim deyip ondan sonra sağ omzumu, sol omzumu öperim. Sağ omzumdaki meleği, sol omzumdaki meleği öperim. Kendimi direkt yani öperim direkt ciddi ciddi. Kendimi öperim. Zaten kendime sarılarak yatmayı çok seven birisiyim. Yalnız olduğum zaman. Yalnız olduğum zaman yani sarılacak biri yoksa yanımda ben kendime sarılarak yatarım. Ben de deneyeyim. Yani böyle bu şekilde sabaha kadar böyle bu şekilde yani kendime sarılarak bir koza içine bir korumaya alırım aslında kendimi. Şükrederim, kalkarım işte lavabo ihtiyaçları bilmem neler. Günlük işte alınması gereken takviye edici, doktorumun önerdiği şeyler. Ondan sonra hiç ben haber okumam. Haber hayatımda sıfırdır. Çıktığım yayınlarda da işte bazen Allah'ım ya Rabbim çok komik hatta bir şey geldi aklıma. Bir televizyonda çalışıyorum. Bir gün bir yayındayım. İşte bakan değişimleri gözükebiliyor. Bir bakanlıkta değişmeler olabilir. Gökyüzünün verdiği bunlar olasılık sonuçta. Kesin bilgi değil. Yani gökyüzünün verdiği açılara göre daha önceki dönemlerde böyle şeyler yaşanmış. Yine olabilir. Sunucu da bana Ferdi bir bakan bugün değişti dedi ya. Böyle kaldım ben tabii böyle. Haberleri okumamanın getirdiği bir şey. Orada da artık bir görevli vardı. Her yayın öncesi bana Ferdi Bey bugün şu oldu, bugün şurada şu oldu, burada bu yaşandı bilmem ne. Yayın 15-20 dakika kala bana haber özeti geçiyor ediyor. Çünkü ben kötü haberlerden çok üzülen, çok etkilenen, aşırı yaralanan ve bu yüzden yoğun bir bulanıma giren birisiyim. Tam bir yengeç burcusunuz. Yani tabii yoğun bulanıma giren, yani o bulanımda da büyük titremeler, kalbin içinde, o titreme kalbin içinde, kimse görmüyor. O acı kalbin içerisinde. O kadar yaşıyorsunuz. O kadar yani. derinlemesine yaşıyorum. Peki bir şey soracağım size. Mesela geçtiğimiz güneş tutulması. 12 Ağustos'taki ne güneş tutulmasıydı. Evet. Beni mahvetti. Hah. Kulaklığımı çamaşır makinesinde yıkadı öncelikle. Başkasının telefonunu çekimde kendiminkini çantamın içine koyup başkasının da telefonunu almışım. Ondan sonra görüşmedeyim ama bir telefon çalıyor.
Bir telefon cebimde, ya diyorum müzik ne zaman değişti? Cebimden çıkarmadan yan düğmesine bastım. Cebimin A! üstünde. Ondan sonra bir ışık yanmaya devam ediyor. Allah'ım bir baktım yapımcının telefonunu. Yürütmüşsünüz. Yani bu yaşta hırsız olduk. Yani tutulma sizi kleptoman yaptı. Yani gerçekten yani bu A! yaşta şey sonra bir açtım telefonu. Bu arada da açıyorum. Pardon diyorum, kimsiniz diyorum. Telefonun daha kendi telefonum olduğunu düşünüyorum ama Evet. nasıl değişmiş diyorum bu böyle. A, a! Görüntüsü değişmiş. Yani böyle bir serseme çeviren bir Estağfurullah. gökyüzüydü. Evet. Çünkü biliyorsun bizler bir tutulmayla bir hayata geliriz. Bir tutulmayla doğar, bir tutulmayla anne karnına düşer, A! doğumumuz hazırlanır. Bir tutulmayla da bizler bu alemi, bu fani dünyayı terk eder ve gideriz. Ben bu bilgiyi yeni duyuyorum. Geçen gün de, yani, sizden iyi olmasın, bir meslektaşınız söyledi. Çok etkilendim. Hı hı. Yani, yılda kaç tane tutulma oluyor? Yılda genelde 4 tane tutulma Hı olur. hı. Genel olarak budur. Ama bazen diğer tutulmalarla birleşen tetrah dediğimiz sistem Hı vardır. hı. 3 tutulmanın denk gelmesidir. O tetrahlar çok tehlikeli olabiliyor. Hı hı. Etkileri çok tesirli olabiliyor Hı hayatlarımızda. hı. Dünyayı ve insanlığı farklı bir şekilde sınayabiliyor. Evet. Yani bunlar çok ayrı bir konu. Başka programlarda onları yine ele alırız Peki. ama tutulmalar kaderseldir. Tutulmaların içerisinde sabit yıldızların önemi çok yüksektir. Hımm. Asteroidlerin önemi çok yüksektir. Aldığımız karşıt kare açılar çok yüksektir. O yüzden ben bir yerde otururken, ederken, Boğa burcunu ne bekliyor? Aslan burcunu arkadaş YouTube'a çekmişim. Ben yani sana bunu niçin ve neden bir daha sana anlatayım? Neden benim enerjimi emiyorsun? Ben oraya sana burcunu ya da sana şeyini anlatmak için gelmemişim ki. Nerede Keyif soruyorlar yapmaya. bunu size? İşte ya metrobüste, metroda, Marmara'da yani işte vapurda, Halayda restoranda yani nerede istersen. bir avukat konuğum gelmişti. Yani Halayda bile ona bizim bu, dosyanın durumu ne olacak diye soruyorlarmış halay çekerken, ya düğünde. restoranda yemek yerken adamın ağzında kebap var. Dişime bakar mısınız dedi doktor arkadaşıma, dişçiye. Ağzını açtı. A! Yani ben ne bekliyorsunuz? Her şeyin bir adabı, her şeyin bir yeri vardır. Bugün bir cerrah kaç yıl okuyor Yasemin? Yani en az 6 Bir de ya el pratiği. şimdi şöyle 6 sene temel Tamam. eğitim, 4 sene, Evet. Tamam. uzmanlık, en az Yani 10 bir sene. de el marifetinin Tabii. olması lazım. Beyin, kalp bilmem ne yapabilmesi önemli. Herkes tarotçu. Herkes astrolog. Herkes şifacı, metafizikçi. Yok böyle bir dünya. Evet, Bu işlerin bu kadar yani şey altına alınmaması gerekiyor. evet. Gelmiş 40'ına 45'ine ben enerji uzmanıyım, ben tarotçuyum, ben astrologum. Git astrolog ol, kendi yakınlarına yönlendirme yapmak, onların haritasına, kendi haritasına bakmak için. Bu senin kalkıp da profesyonel bir astrolog olabileceğin ya da Bir de kul profesyonel hakkına bir girmek. ya büyük bir kul hakkı. Kul hakkına O zaman girmek ben de yani, şu evet. an şey yapayım. Ben de kalp ameliyatı yapayım, beyin ameliyatı Nasıl yapayım. Ben de olmayacaksa tıpçı olayım. tabii, Yani bu böyle 2 kursla ya da bu yaştan sonra olabilecek bir şey tabii, mi? tabii, Ben bunlara karşıyım. tabii. Yıllarca bunların savaşını verdim. Evet, evet. Ve şöyle söyleyeyim. Nurhan Hanım çok iyi bilir. Biz yetenek gördüğümüz insanlara çok destek verdik. Bizim sektörde kimse kimseye günahını vermez. Meslektaşlarım Hı arasında. hı. Ay canım böceğim bir tanem seni seviyorum deyip sarılırken seni bıçaklar. O! Yani seni lime Ay, lime ay, doğrar. ay. Ben ama ağzından Allah, kitap, Esma-ül Hüsnalar düşmez. İyilik, insanlık, biz kıskançlık nedir bilmeyiz, kötülük nedir bilmeyiz düşürmez ama her türlü pisliği yapar. Hay Allah. Ben çok insana kapı açmışımdır yeteneği olana. Çok. Yani elimizin ulaşmadığı yerlere bile hatır gönül, kendim için kimseden ben bir şey isteyemem. Ama ben A kişisi için senden gelip yardım isterim.
Yasemin işte bunun imkanı yok. Senden buna destek Hı hı. vermeni Hı bekliyorum. hı. Bir seferde olsa Evet. bunu senden rica ederim. Ama ben kendim için gelip de Yasemin beni çıkar diyemem sana. Evet. Bakın Fıtratıma arkadaşlar, aykırı. Ferdi Bozduman'ın bilinmeyen, Ha, bilinmeyen gölgede kalan tarafını da, görmüş oluyoruz. Hakikaten şaşırıyorum ben de sizi dinledikçe. Çünkü böyle görünmüyor. Hani dışarıdan insanlar böyle çok böyle şaşalı bir yaşam, işte güzel asla öyle değil. dostluklar, ondan sonra, işte ne bileyim, Nerede? hani güzel Nerede? görünüyor her şey Oo, dışarıdan. keşke öyle olsa. Keşke Evet. öyle olabilse. Her an bir mücadele, her an bir şey içindesin. Çünkü Allah'a ben çok güveniyorum. Ben hep Allah'la konuşurum. Benim için Allah'ın kalbime dokundurduğu his önemlidir. Herkes Allah'la Tabii konuşabilir. ki. Hisseden, inanan herkes bir şey sorduğunda şurasına doğan cevap Allah'tan gelen mesajdır. Büyük zorluklar, büyük kıskançlıklar, entrikalar hayatın her noktasında oluyor. Ben kıskançlık nedir bilmem mesleki olarak. Ama sevgiyi kıskanırım. Sevdiğim birisinin bir başkasını biraz fazla sevmesi beni şey yapabilir, yaralayabilir. Sevilmek isterim aynı şekilde. Aynı şekilde, daha fazla değil. Aynı ilgiyi görmek isterim. Arkadaşımdan, dostumdan, ne demek istediğimi Tabii ki, anlıyor musun? anlıyorum. Seviliyorsunuz bu Yani arada. evet, yani mesela bir projeyi, bir çok iyi bir projeyi kızar menajerim bana. Bir fotoğraf yüzünden bıraktım ben. Hımm. Bir fotoğraf yüzünden. Ben bunca yıl, 22 yılımı, ömrümü, hayatımı, her şeyimi buraya adamışım. Bu alana adamışım. Gençliğimin en güzel zamanlarını, en verimli zamanlarını kalkıp da sen bu kadar işinde bu kadar ileri seviyede olan birisiyle bir fotoğrafını koymayıp da onunla koyuyorsan ben seninle çalışmaya Hımm. devam edemem. Eee, Adalet isterim ben. Yani detayları sormuyorum. Evet, Kırılmış, adalet isterim. evet, kırılmış Adalet. haklı olarak. Bak, Haklısınız, adalet ve haklısınız. eşitlik. Evet. Sonra da ay Ferdi Bey çok mükemmelsiniz, siz de çok güzel gidiyor. Hımm. Canım cicim boyalı yüzlerle, dudaklarla olmuyor dolgulu dudaklarla bu Hımm. iş. Yani Çok şükür anladın mı? çok şükür hiçbirimize dolgu yok arkadaşlar. Evet, Şimdi peki hocam, dediniz ha, ki tutulmalar beni de çarptı. evet. Hem Şimdi, de nasıl çarptı? şimdi bunlar tabii çok genel etkiler ya. Hani böyle çok kişiye özel, Çok saçma gelecek. Ben kulaklıktan değil de çamaşır makinesi bozulacak diye korktum. Şimdi öyle mi? çamaşır makinesi daha pahalı. Daha pahalı, doğru Yani. söylüyorsunuz. Evet, evet, evet. Doğru. Ya, şimdi şöyle, hani, böyle sosyal medyada görüyoruz, işte, mesela diyorlar ki "Yürü Hı, ya kulum" diyecek burçlar demiş, tamam mı? hı, Yazmış Aslan, Kova, Boğa, Akrep hı, demiş. Ben hı, de Boğa'yı görünce hı, sevindim. hı, Dedim ki, "A, yürü ya kulum diyecekmişiz." dedim. Bir beklentiye hı, giriyor insan. hı, hı, Ama hiç öyle gelmedi tutulma bana da mesela. Çok ters hı, köşeden vurdu hı. mesela beni de. Şimdi bu tarz paylaşımlar hakikaten beni böyle şey yapıyor, etkiliyor. Peki haritana baktın mı? Sonra Tutulma baktım. harita'nın neresinde Evet, geçiyor? sonra baktım. Seni nasıl etkiliyor? Sonra baktım. Burç olarak değerlendirmek çok yanlış. Değil mi? Kişinin hep diyorum doğum haritası kendi parmak izleri gibidir. Ben bunun yıllardır savaşını veriyorum. Senin doğum tarihin gün, ay ve yıl. Senin yükselen saatin, doğduğun şehir üzerinden sana özel, hiç kimseye benzemeyen bir harita veriliyor sana. Sen ikiz bile olsan ikizinle senin haritan benzemiyor. Başka. Tabii. Bak Evet. ne kadar yani ilginç. Evet. Muazzam bir sistem kurmuş Yüce Yaradan. Evet. Peki şimdi Eee, önümüzde ay tutulması var. evet, Balık. 28 Evet, Ağustos'ta. balık ay Ben tutulması. o yüzden burçları eskiden bir tek isim vereceğim meslektaşımın Hı. eee, bir tek astrolog olarak yıllarca ben Nuray Sayarı'dan burç yorumlarını dinledim. Hı hı. Çok sevdiğim için. Ama ben hayatımın son işte 2 önemli akademi bitirdim ben bu arada. Astroloji adında. Ben son 6-7 yılında bir gün olsun ne burç yorumu okur, ne burç yorumu dinlerim. Hımm. Dinlemem. Evet, burçları biz kolektife, o an mizacınıza uygun,
olasılık olarak veriyoruz. Tabii ki olasılık Olasılık hepsi. bunlar. Yani Yani orada aşkı buluyorsun, parayı buluyorsun, ayrılık oluyor, aşk geliyor, kazanıyorsun, nafakanı alıyorsun, bilmem ne. mümkün mü Yok herkese arkadaşım, aynı? tüm boğaların hepsinin aynı şeyleri yaşaması, tüm yengeçlerin, tüm akreplerin, bilmem kimlerin, tüm 12 burcun aynı şeyleri yaşaması Mümkün mümkün değil. değil. Evet, Saçmalık ve evet. komedi olur böyle Evet, bir şey evet, evet. zaten. Şimdi ama genel manada insanlık sonuçta astroloji Hı hı. ilminde Hı hı. yani bir, şey tutmuş, yani defterler tutulmuş. İşte ay tutulmasında şunlar Hı oluyor, güneş tutulmasında bunlar oluyor kolektifte, genel manada. hı. Şimdi güneş tutulmasını yaşadık. Şimdi Hı. sırada ay tutulması var ve Balık burcunda Evet. gerçekleşecek. Şimdi bu ay tutulması ne demek? Ay tutulması bizim daha çok aslında yavaşlamalar, o geçişler, o durumlar bizim öncelikle duygularımızla ilgili, geçmişle ilgili bazı hesaplaşmaları, bazı bilinçaltında durumları keşfetmemizi sağlıyor. Aslında güneş tutulması bize yeni başlangıçlar ve bitişler getirir. Hımm. Ay tutulması bazı bitişleri daha yoğun yaşattırır bizlere Hımm. ve daha bir level atlamamızı, sıçrama yapmamızı, daha derine inmemizi, daha kendi içimizde göremediğimiz noktalara ulaşmamızı, Ha ha. durumlara farklı bakmamızı sağlar. Ama şimdi bak, Balık burcunda parçalı bir ay tutulması diyor. Tam tutulma demiyor ve Balık Başak aslı Aslında, çalışıyor. evet. Yani birinde duygular, birinde disiplin ve düzen veriyor burası. Bir tarafta balığın teslimiyeti, sezgisi, ruhsal çözülmesi, bilinçaltı rüyalar diyor. Bir tarafta fedakarlıklar, sular, denizler diyor ve görünmeyen bir dünyayı, görünmeyen dünya nedir Yasemin? Spiritüel Hı alemdir. hı. Hissettiğimiz ama somut olarak elde tutamadığımız alemdir, değil mi? Hı hı. İçe daldırıyor. Diğer tarafta Başak'ın düzeni, sistemi, sağlığı, çalışması, hizmet etmesi, bedeni, günlük rutinleri ve kontrol etme ihtiyacına bizleri itecek. Hı hı. Nasıl bir düzen, nasıl bir çekişme var Evet, aslında, evet. nasıl bir denge sağlamaya çalışıyor. Nerede dağıldın, nerede toplanman gerekiyor, nerede çok fazla kontrol ettin, nerede artık neyi bırakman gerekiyor diyor. Nerede fedakarlık yaparken kendini kaybettin, artık nerede sınır çizmelisin diyor. Hımm. Tutulma aslında sana bir şeyleri öğretmek için var. Bu ay tutulması olduğu için güneş tutulması gibi doğrudan yeni başlangıçlardan çok sonuçlanma, farkına varma, Hımm. açığa çıkma, bir şeyleri açığa çıkarma ve tamamlanma ve duygusal zirveye ulaşma enerjisi verebilir Yani diyor. bir dolunay efekti gibi mi? Evet, Hımm. efekti gibi Evet. ay tutulmaları çoğu zaman bilinç altında bastırdığımız duyguları, olayları görünür yapar. Hımm. Kameram orası galiba. Evet. Yıllardır eşinize karşı çok dürüst olduğunuzu sanırsınız. Annenize, babanıza, insan psikiyatristine bile aşama aşama açılır, psikoloğuna. Ve insan kendine karşı bile her zaman çok dürüst ve şey değildir. Ben öyle biri değilim. Ben öyle bir şey istemiyorum. Oysa o istemiyorum dediğiniz duyguyu çok fazla istiyorsunuzdur. İşte sizlerin bu kapalı gölge noktalarınızla yüzleşmenizi sağlayabilecektir tutulmalar. Bu noktaya kendinle yüzleş, kendinle barış, kendini kabul et, itiraf et. İtiraf etmekten kaçınma Diyor. diyor. Evet, Az böyle bir önce ben bir olasılık. itiraf ettim. İtirafta bulundum az önce. Evet. Ve bunu birilerinin eleştirisi umurumda olmadan kendim adıma. Hı Ne hı. dedim? Sevilmeyi isterim. Evet, Arkadaşımın diğer arkadaşını sevdiği şekilde beni de sevmesini isterim. evet. Onu kıskanırım bir tek. Hı hı. Onun dışında mesleki, birinin parasıyla ilgili hiçbir kıskançlığım yoktur. O neden orada oturuyor? Ben neden o evde oturamıyorum? Asla. Asla. Öyle bir şey Evet. mümkün değil. Allah onu ona yazmış.
bana da kendi nasibimi Evet. yazmış. Ay tutulması o zaman yavaştan etkisini Etkilerini göstermeye başlamış. gösteriyor. Gördüğünüz Zaten gibi. tutulmalar 15 bir ay önceden etkilerini Hımm. hep göstermeye başlar. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Özellikle burada Uranüs hem balıkta Ay'a hem de Başak'taki Güneş'e kare yapıyor. Hımm. Kare Uranüs devrimci bir gezegen. Ve T kare bir etki var. Balık, Başak ve ikizler hattı çalışıyor. Bu da tutulmanın enerjisini sakin, yumuşak, içsel bir çözülme olmaktan çıkartıp daha sert bir hale getirebilir. Hı hı. Daha sert, beklenmedik, sarsıcı bir durumun oluşabilmesinin önünü açabiliyor. Burada Uranüs'ün, T karenin apex noktası dediğimiz çıkış noktası olarak çalışır orası. Yani enerjinin boşaldığı, hani sinirlerin boşaldı deriz. Hı hı. Anlarsın ya, bir anda ağlarız böyle. Tabii. Sinir krizi geçiririz, patlarız bir anda sakinken. Bir anda sesler yükselir. Ay bu adam, bu kadın nasıl bu hale geldi deriz, değil mi? Tabii. Herkes yaşamıştır bunu. Evet. Güzel oluyor vallahi bazen. Çok işe yarıyor. Evet, bir Arada boşaltım. bir dizginleri bir ele almak gerekiyormuş bazılarına karşı. Gerçekten yani patladığı, şoke eden, sarsan, titreten, sürpriz yapan bir etki Uranüs. Uranüs burada aynı zamanda beklenmedik haberleri getirebilir. Kopuşları, ayrılıkları, bazı içimizde olan isyanları, ilişkide isyan edebiliriz. Patron, öf ne sıktım be çalışma arkadaşım. Hep dosyaları ben yapıyorum. Biraz da işi sen al eline diyebiliriz. Aman dikkat. Özgürleşmek isteyebiliriz. Aman dikkat. Elektriksel olayları, elektrikle ilgili olaylara dikkat etmeniz gerektiğini, evlerin, iş yerlerinin, sigortalarının, sisteminin, binaların kontrol edilmesi gerektiğini, Hı hı. duş alırken çok dikkatli olmak gerektiğini, bir şarkıcı vardı çok ünlü, dünyaca ünlü. Hı. Adam kendine aşıktı. Adam televizyon kanalı bile satın almıştı. Adı aklıma gelmedi. A! İşte ben ölümsüzüm, ben ölümsüzüm, ben en şeyim, böyle egosuna kapıldığı bir anda bir lamba böyle yanıp sönüyor banyoda yıkanırken, elini uzatırken Ay, pat. ay, Adı Allah aklıma gelmedi şimdi Allah filmin. korusun. Otobiyografisini izlemiştim. Hımm. Elektrik çarpmalarına karşı da Allah korusun. dikkatli olmakta Evet. fayda olacağını Hı gösteriyor. hı. Özellikle ikizler, terazi ve kovalar biraz daha dikkatli olabilirlerse Hava grubu. onlar için iyi olabilir diyor. Kesin olacak diye bir şey söyleyemez bu. Hı hı. Astroloji hiçbir zaman kesinlik bilgilerini vermez. Vermez, sadece Evet, olasılıklar. olasılıkları, Evet, hı hı. istatistikleri, Genel olasılıklar. yapay zeka ile ilgili hava yollarını, ulaşımı, iletişimi, gençleri, eğitim sistemini, sosyal medyayı ve toplumsal uyanışları da bize burada gösterecek. Bu nedenle bu tutulma civarında gündem sürekli değişebilir diyor gökyüzü. Bir haber bütün akışı bozabilir, bir açıklama, bir belge, bir sızıntı, bir teknolojik arıza, bir ulaşım sorunu ya da iletişim sistemleriyle ilgili bir kriz bir anda büyük etkiler yaratabilir. Evet, Aynı evet. zamanda Balık burcu denizleri, suları, sıvıları, gazları, ilaçları, kimyasalları, hastaneleri, kapalı kurumları, inziva alanlarını, ruh sağlığını, kolektif bilinçaltını ve spiritüel çözülmeleri anlatır. Yani bu yüzden bu tutulma yalnızca bireysel olarak değil, duygusal bir farkındalık getirmeyebilir ama Hımm. dünya astrolojisi açısından baktığımızda sağlık sistemleri, hastaneler, ilaçlar, denizler, su kaynakları, göçmen konuları, kapalı kurumlar, yardım kuruluşları ve toplumsal hassasiyetleri daha fazla gündeme taşıyabilir. Yani kimyasal alanda zehirlenmeler Tabii. olabilir, ilaç zehirlenmeleri, gaz sızıntılarından zehirlenmeler olabilir, sularla ilgili zehirlenmeler, kirlenmeler olabilir diyor. Ay balık, güneş başak burcunda olduğu için işin pratik tarafı da çok önemli. Tamam hissettin. Peki şimdi neyi düzenleyeceksin hayatında? Hı hı. Ben bunun böyle olacağını hissettim, ihtimali var. Ama neyi düzenlemem lazım? Bedenin ne söylüyor? Günlük hayatında neyi değiştirmelisin? Hangi alışkanlığı bırakmalısın? Hangi kaosu artık sisteme sokmalısın diyor. Hımm. Yani hayatında bir
değişim enerjisi olması lazım bireysel hayatında. Neyi nasıl yapacaksın? Özellikle şu da olabilir. Ani haberler, beklenmedik açıklamalar, internet ve iletişim kesintileri, veri sistemleri, sosyal medya krizleri, hava yolları, uçaklar, trenler, trafik, lojistik ve özellikle kazalar, eğitim, gençlerin dili, propaganda ve algı operasyonlarını dünyada çok fazla görebiliriz. Yani tarih boyunca bunlar mı olmuş Buna demek mi? benzer Evet. durumlar Evet. yaşanmış. O zaman da keşifler Hı yapılmış. hı. O zaman da işte o zamanın aletleri bilmem neleri teknolojik cihaz bilmem ne Hı olarak hı. sayılmış Tabii, 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 bilmem evet. ne. Yani bütün zaten astroloji geriye bakarak bugünü Tüm anlamlandırmaya hepsinin çalışmak. verilerini Evet. topluyorsunuz. O Yoksa zamanki tutulmalarda bunlar. evet. Mesela ben haritamda en dikkat edeceğim zaman bu tutulma haritamda hangi alanımı tetikliyor? Hı. Bir. Öncesinde ben hangi tutulmada dünyaya gelmişim? Evet. Bu tutulmada neler yaşayabilirim? Şimdi mesela diyelim ki ben baktım geçen. Dün akşam baktım. Evet. Parçalı Nasıl baktın peki? Sen astroloji biliyorsun ki baktın. evet bir Evet. Yani eğitimdeydim. altyapısı var. Ben bildiğim için seyirci bilmeyebilir. Evet. Belirtmek Bir istedim. Altyapısı eğitimdeydim. var. Bir eğitimdeydim. O bilgiyi duyunca yapay zekâya sordum. Yani Hı ben doğumumdan önce annemin karnındayken daha en son gerçekleşen tutulmaya baktım yani. hı. Güneş tutulmasına da baktım, ay tutulmasına da. Parçalı güneş tutulması diyor. Şimdi parçalı var, tam var, halkalı var tutulmalar ya hani. Mesela diyelim ki ben parçalı güneş tutulmasında sonra dünyaya gelmişim. Bu şu mu demek olur? Yani genel manada astroloji ilmi böyle mi söyler yani? Parçalı güneş tutulmalarında daha çok etkileneceğim anlamına mı gelir diğerlerine Hayır, nazaran? hayır. Bu anlama kesinlikle gelmez. Hımm. Burada oturup tamamen bireysel olarak seni bütün olarak ele almak gerekiyor. Sen o seviyede senin kaderinde dünyaya geleceğin işte nasıl bugünkü konumlar haritanın yazıldığı her zaman iddia edilir. Hı Bakın hı. iddia ederim. Bunlar kesin bilgi Tabii ki değil. değildir. Evet, Ve olasılıklar. doğal olarak ki bütün olarak ele almamız lazım. Haritayı çok baştan sona bir taramamız gerekiyor. İşte senin hayatında nelerde kolaylık yaşayabilirsin? Hangi alanda zorlanabilirsin? İşte sonradan hayatına hangi eğitimleri, hangi güzellikleri katabilirsin? Hangi olumsuzluklar seni sunuyor ve ne yapman gerekiyor? Evet. Bazen bunları bilsek de çok işe yaramıyor biliyorsun. Tabii. Olacağı hiçbir şekilde Kimse çare yok bilemez yani. tabii Başına ki. önüne geçemiyorsun. Yani şu Tabii. olacak diyorsun. Şimdi siz, hem astrolojiyle ilgileniyorsunuz hem tarotla ilgileniyorsunuz. Şimdi ben de sonuçta, böyle tarota biraz bilimsel olarak bakmaya çalışıyorum. Hı hı. Bir Eee, fal değil zaten. Ama ülkemizde fal olarak kullananlar çok fazla. çok var O maalesef, yüzden ne çok var. yazık ki Çok var. Ben görüyorum maalesef. yani orada da astrolojik semboller var. O sembollerle okunuyor Tabii. tarot. İşte o para tılsımları dediğimiz boğa, başak, oğlak, Hı hı. kupalar, yengeç, akrep, balık, Öyleymiş. değnekler, koç, aslan, yay, Evet. kılıçlar, ikizler, terazi, Evet. kova. Ondan sonra tek tek semboller, gezegen, Venüs'ü olan var, Satürn'ü olan var. Öyleymiş. Yani böyle mesela aptal kartı dediğimiz sıfır joker Hı kartı. hı. Yani hayatı hiç tanımıyorsun. Hayatı hiç Acemi. o kadar acemisin ki herkese güveniyorsun, herkese inanıyorsun, yeni yerler keşfediyorsun ama farkında olmadan bazen kendini yanlış arkadaşlıklara, uçurumlara, kayıplara atıyorsun. Sonra oradan dersler alıp başka bir kapıyı Hı keşfediyorsun ve hı. 34 yaşına kadar aptalın enerjisi altındaydım tarotta. Hımm. Yani o arkananın, o kahramanın yolculuğunda Hı o hı. kadar gözü kara, hiçbir şeyin hesabını ve kitabını yapmadan tamamen o saf sevginin olduğu, o saf bilincin olduğu bir halde olmuş oluyorsun. Ama şuna da üzülüyorum. Bazı astrologların, astrologum diye geçinenlerin ya da kalkıp da tarotu böyle aşağı bakmaları, bu kadar kadim bir bilgiye beni üzüyor. Yani bu kadar ön yargılı, astrolog ön yargılı olmaz. Gerçek bir astroloğun
ön yargılı olma gibi bir şansı yoktur. Mesela biri geçen bana yazmış DM'den. Menajerim bana attı ekran görüntüsünü alıp. İşte Ferdi hocam, ben astrolog olmak istiyorum ki Oğlak burçlarının karanlık yüzlerini herkese anlatıp deşifre etmek için ve terazi burçlarının gerçek yüzlerini herkese anlatmak için. Ya terazi burçlarının hepsi mi kötü? Oğlak burçlarının hepsi mi kötü? Ya, Yengeç burçlarının hepsi mi kötü? hayır Yani yani sen nasıl astrolog olabilirsin ki? Sen astrolog olamazsın. Yani biri var, görüyorum zaman zaman videolarını, kişisel gelişimde alanında birisi. Bir konuya takılmış. Şöyle böyle, o böyle, işte bu kişilik böyle. Allah'ım dedim, ya Rabbim dedim. Nasıl bir acı, nasıl bir yara açmış ki bunda bu adam. evet, değil Bu, mi? bu adamın öfkesini kolektife kusuyor ve burada eğitimci olduğunu iddia ediyor. Bu Evet, alanda danışmanlık verdi. Nasıl bir öfke, nasıl bir şey. Çünkü beden dili, ağzında o kelimeyi çiğnemesinden, içindeki nefreti, mutsuzluğu görüyorsun. doğru. Senin öncelikle kendini aşman lazım. Kendine çalış Bakın, önce. Tabii. bakın, bir öğretmenim. Görüşmüyorum artık kendisiyle. Özlemini duysam da esprisini yaparsın, biliyorsun bazen. Ee, Bana bir şey yazdı bir gün. İstedim ki, o zamanlar çok gencim bunu bana yazdığında, lisedeyim. Kendisi benim ilkokuldan öğretmenim. İstedim ki kendini göstermek ve doldurmak arasındaki farkı öğren. Umarım bunu başaracaksın. Amacın kendini göstermek değil, oldurmak olsun. O zamanlar tabii ki o hayaller, insan daha kendini bir gösterme, bir fark ettirme peşinde Hı koşuyor. hı. Sonrasında hayatın içinde o gösteriş, o gösterme içi doluysa bir şey ifade ediyor. Doğru. İşte burayı, kalbi terbiye ediyorsun. Saflık, insan düşünemiyor bazı şeyleri ama olgunlaştıkça o maneviyatın da getirdiği yönlendirmelerle hep işte insanın kendini doldurmasının önemini çok fark ediyorsun. Hı hı. Tutulma evreleri bizlere bir şeyleri sunmak, bir şeyleri göstermek ve kendinle yüzleşemediğin noktalara şeffaf bir şekilde bakabilmek açısından da çok önemlidir. Evet. Bugün 12 burç yorumu yapmayalım dedik İstemedim ben de. arkadaşlar. İstemedik çünkü zaten genel manada Ferdi Bey'in söyledikleri her burç için, yani hepimiz kendi hayatımızda neyi fark etmemiz gerekiyor, neyi bırakmamız gerekiyor, neyle vedalaşmamız gerekiyor artık. Yani, bütün bunları gözden geçirdiğimizde zaten görebiliriz. Yani illa bir burç yorumuna Gerek ihtiyacımız yok. yok, Yani yani buna bunun gerek için. yok. Evet. Çünkü bizim amacımız burada insanlara gerçekten fayda sağlayabilmek. Bilinçli bir hale gelmelerini sağlamak. Evet, burçlar çok okunuyor, çok izleniyor, büyük reytingler Hı getiriyor. hı. Buna asla sözüm yok. Biz buna rağmen Astrolojiyi, yapmayacağız bugün. evet, astrolojiyi daha popüler yapıyor, Evet, daha evet. görünür yapıyor. Ama dediğim gibi haritan senin. Haritan ne diyorsa o odur. Çok Her kişiye boğa özel. burcuna güzellik gelecek mi? Annesine babasına sağlık diyor. Var mı öyle bir imkan? Yani Allah'ım ya Rabbim. mümkünatı yok, Sana mümkünatı yok. uydu mu? Hiç 12 Ağustos'taki uydu mu sana? ben tam beklentiye girmiştim. "Ay, yürü ya kulum." diyecekmiş bana filan derken bir kriz yaşandı Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey, hayatımda yani bir yani. de senin astroloji temelin var mesela. Buna rağmen Sen bile beklenti. etkileniyorsun. Yani devam etmedin sonrasına. Ben Evet. devam etmeni çok istedim senin o arkadaşımızın eğitimine. Yo, ediyorum ben. Ediyor Tabii, musun tabii daha? ben, Hadi, başka isimlerle de devam ediyorum. farklı ekollerle. Farklı, evet, evet. Evet. Yani hâlâ devam ediyorum ama ben bu işin öğrencisi olmayı seviyorum. Hı hı. Yani anlamayı seviyorum. Konuşurken böyle, hani, yabancı bir dili konuşurcasına o dilin terminolojisine de hâkim olabilmeyi seviyorum. Yoksa böyle, hani, haddim olarak görmüyorum, hani, astroloğum demeyi filan. Hı hı. Ama çok, yani geçmişin, külliyatı, Hı orada hı. bir bilgi sistemi tutulmuş Hı hı. yüzyıllarca. Yani teknoloji yokken, teleskop yokken
O yokken, takvim yokken insanlar sonuçta gökyüzüne bakıp bir şeylerin kaydını tutmuşlar ve demişler ki işte ay şöyle olduğu zaman yerde böyle oluyor. Güneş Evet, böyle olduğu zaman böyle. Yani buna hayranlık duymamak elde değil. elde değil Elde değil. gerçekten. Zaten biliyorsun eee, n- Şira yıldızı olarak geçer. Hı 49. hı. ayet Evet. Süriyus'dan gelenler. Necm suresinde Hı hı. 49. ayet olarak geçer Kur'an-ı Kerim'de de. Gerçekten yıldızların insan üzerinde çok fazla etkisi, tesiri olabiliyor. Ama her şeyinizi hastalık boyutunda. Merkür retrosu var, şunu yapmayayım. Venüs retrosu var, bunu yapmayayım. Evet Plüton. ya. Bu tamamen psikolojik bir rahatsızlığa Kesinlikle. dönüşebilir, bir takıntıya dönüşebilir. Yani mesela kalkıp da şu, ben ne burcuyum söylesene bana, tahmin et. Bir de böyleleri var bizim karşımızda. Ben böyle artık var ya böyle, bana faydası ne senin burcunu bilmemin ki? Bana ne senin burcundan? Yani hayatımdaki yerin, önemin ne benim için? İnsan benim için değerlidir. Ama sen benim o an karşılaştığım, belki bir daha görmeyeceğim bir suretsin benim için. Yani bir kişiliksin. Herkes kendi yanındakinin yanında değerlidir. Evet. Bak, Yok şey için söylüyorlar hani herhalde onu. Bak bunu bilirsen her şeyi bilirsin. o ben deneneceğim, şimdi şey olacak da, deneneceğim, sınanacağım zamanları çoktan geçtim Yasemin'ciğim. Tabii Yani ki, tabii ki. artık tercih edilen değil, tercih edenim. Hı hı. Yani ben tercih ediyorum. Kimle yürüyüp Hı yürümeyeceğime hı. tamamen benim izin verdiğim ölçüde. Bak, sen bizim odamıza kulise gelmeden önce ben bir telefon görüşmesi yaptım. Bir arkadaşlığımı bitirdim. Ben seninle bu arkadaşlığı bu sebeplerden dolayı defalarca ikaz etmeme rağmen senin tarafından suistimal edildiğimi gördüm ve burada noktalıyorum. Benim hakkım sana helal. Sen de helal et. Seni kendi kaynağına, Allah'a yolluyorum dedim arkadaşım. Güneş Ben de tutulması. kendi yoluma. Bir güneş tutulması etkisi Evet, yani mesela. çok bitişler. Bir başkası da güneş tutulmasında ortak bir tanıdığımız, o da benimle arkadaşlığını kesti. Benle görüşmek istemediğini söyledi. Kusura bakma dedi. Sebebi bu dedi. Ben de dedim ki bu senin tercihin, kusura bakmıyorum. Allah'tan çok sevdiğim birisi değilmiş. Yoksa çok yıkılırdım arkadaşlar. Kendime kolay kolay gelemezdim. Yani benim için önemli birisi değildi. Ama önemli bir yol arkadaş olabilirdi benim için. Yani işte olsa iyi ki o evreye Allah beni götürüp de öyle yapmamış. Evet, evet. Çünkü vefa, hatır, değer bilen insanlarla karşılaşmak çok zor. Senin sofrana oturuyor, senin ekmeğini yiyor. Ertesi gün insanlar sana bay bay ediyor. Yani seni tanımıyor gördüğü yerde. O Evet, yüzden zamanınızı hiçbir şekilde boşa harcamayın. evet. Tutulma zamanlarını güzel kullanın. Kendi inancınız doğrultusunda kendi dualarınızı edin. Yani bir şeylere bildiğiniz, ettiğiniz dualarınızı edebilirsiniz, yapabilirsiniz. Sizlere ne iyi geliyorsa Tabii onu ki. yapın. Evet. Ben doğada yürüyüş yapmayı, şükür etmeyi çok severim. Kendime küçük küçük armağanlar vermeyi çok severim. Yani mesela e, yani bugün kendime bir şey ısmarladım mesela. Ne Yayına güzel. gelmeden Ne önce. güzel. Kendimi seven birisi. Dondurma ısmarladım, hadi söyleyeyim ya. Afiyet olsun. Yememe yeminim vardı işte. Bugün dedim, bugünlük bozuyorum dedim diyeti dedim. Bugünlük olsun dedim. Afiyet bal Yani şeker olsun. nedir? Şimdi şöyle bir şey. Bir şeyleri kendiniz için yapın. Mesela benim aşmam gereken bir şey kendimle ilgili haritamda. Diyeti seyirci için yapıyorum. A! Seyircime iyi görünebilir. Saçmalık. Benim bunu kendim için yapmam Ama bu da gerekiyor. motivasyon. Yani seyircime çok kilo aldım. Ferdi, evet, çok kilolandın. Seyircinin karşısına sen bu şekilde çıkamazsın. Senin böyle bir hakkın yok. Sen bu kadar donanımlı, bu kadar işte yol aldığın insanlarda yıllarca şunu işinde yapman gerekiyor. Sahne dünyasında bilmem ne deyip de sen bu kiloyla, bu göbekle bu halkın karşısına çıkman senin bu halka bir hakarettir deyip Hımm. işte 4 hafta önce bir diyete girdim. Şimdiye kadar biraz şey olmadı. 4 kilo verebildim. Yani ama yemek yemeyi çok seven birisiyim.
Çok. Ya bu arada çok abartmıyor musunuz? Hiçbir şey yok. Yok, göbek çok şey. Yani ekranda şu an bizim bu YouTube çekim ama televizyonda çok başka oluyor. Hı. Çünkü seyircim de yorumlar yazdı. Ferdi hocam bu ne haldir diye. Aa, Yani çok yazanlar oldu. Bu ne hal böyle? Almışsınız başınızı gidiyorsunuz diye. Yani bu yani çünkü öyle görmüşler beni. Öyle görmek istiyorlar. Onları da anlıyorum ama beden bu arkadaşlar. Yani şuradaki bu tiroidler beni birazcık bir yarı yolda bırakmış bir dönem. Farkında hı olmadan. hı. O da çok ciddi bir sıkıntı yaratıyormuş insan hayatında. Geçmiş olsun. Gerçekten ama seyircime daha iyi görüneyim, daha şey olayım. Çünkü nasıl kıyafetlerimi onlar için seçiyorsam, onlara ama buraya da gelirken onlara ne verebilirim? Kıyafet önemli değil aslında hiçbir şey ama ekranın getirdiği bir yükümlülük var ya Hı üzerimizde. hı. Hani bazen konuşuyoruz arkamızda. İşte insanlar her şeyi çok kolay görüyor ama bu işin kuaförü, bilmem nesi, makyajı, her şey bir şey Tabii, yani bir tabii, tabii. külfet hepimizin Hı hı. üstünde. O yüzden yani bir şeyi bu tutulmada, balıkta bir şeyin artık sürdürülemez olduğunu fark edebiliriz. Bir duygunun artık bastırılamayacak kadar büyüdüğünü görebiliriz. Bir sağlık, iş, düzen, ilişki ya da aile meselesinde ani bir farkındalık bir anda değişen planlar olabilir. Ne derdi kuzenim benim? E, Evdeki hesap çarşıya, çarşıdaki hesap da eve uymaz. Doğru. Gerçekten öyle. Evet. Beklenmedik haberlerle yön değiştirmemiz gerekebilir. Bir bağımlılığı, bir kaçış, bir kendini feda etme halini görüp bırakmamız gerekebilir. Evet. Kahveyi bıraktım. İlginç. Evet. Güzel bir şey. Bak Aa, Türk kahvesini 1'e indirdim. güzel. Yani 7'lerden 8'lerden 1'e indirebildim. Aa, çok iyi. Şükürler Çok olsun. iyi. Çünkü bizler enerjilerle çalıştığımız için sürekli ağzımız elimiz bir şeyler atıştırmak Hı hı. ister. Sürekli yani bir şeyle oyalanmak istersin. Çünkü Farkında olmadan. farkında olmadan Aha. ya da uzun zamandır dağınık olan bir konuyu artık düzene koymak isteyebiliriz. Dünya astrolojisine de baktığımızda bu tutulma dediğim gibi sağlık sisteminde sağlıkla ilgili güzel haberler getirebilir. Dünyada da bazı olumsuz haberleri sağlık sisteminde belki görebiliriz. Böyle bir Bazı olasılık var diyorsunuz. olasılıklar görebiliriz yani. Ruhsal bir uyanış, yaşamaya bakın, inançlarınızın ve hayallerinizin peşinde gidin. Ama kendi hayallerinizi ya da görüşünüzü hiç kimseye zoraki dayatmadan, kendi istediğiniz gibi kimseye zarar vermeden ve topluma da iyi örnek olarak, bireyler olarak yaşamaya bakın diyorum. Lütfen artık öfkeler, ani çıkışlar yaşanmasın ya trafikte, sokakta. Evet, inşallah. Yaşanmamasını temenni ediyorum. Güzellikler olsun istiyorum. Yani bugün hani çoluğum çocuğum ya da çocuğunuz bugün eve güvenle gelebilecek mi? Bugün işte annem eve güvenle dönebilecek mi? Kardeşlerim eve ya da işte menajerim evine bugün güvenle dönebilecek mi? Kaygısı olmadan ölüm Allah'ın emri ama her şey organik haliyle olsun. Evet, evet. Valla ağzınıza sağlık Ferdi Bey. Anlatımınıza doyum olmuyor. Dinlemelere Canım doyamıyoruz benim. gerçekten. Çok iyi bir anlatıcı Ferdi Bey ve farkındalığı çok yüksek. Bakın bunca yılın deneyimi ama hep böyle kendimde ne yapıyorum, neyin neden yapıyorumları böyle çok güzel örneklerle bize gösterdi. İyi ki varsınız. Çok Siz teşekkür de iyi ki ediyorum varsınız Ferdi ya. Beyciğim. Sen de, siz de dedim ama sen de diyeyim. Tabii Sen de ki. iyi ki varsın. Benim için çok değerlisin biliyorsun. Siz de aynı şekilde. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yasemin Özçelik benim medya yolculuğumda en önemli çalışmak istediğim isimlerden Allah birisiydi ve razı olsun. sayısız yayınlar yaptık. Sayısız Çok teşekkür ederim. işlere beraber imza attık. Çok zordu ulaşmak ve çalışmak. Çok prensip sahibiydi. Ama Estağfurullah. yıllar içerisinde birbirimizi çok iyi anladığımızı Evet, düşünüyorum. çok. Çok güzel oldu. Evet, Teşekkür ederim ben de arkadaşım. çok Yolun harika. bahtın açık olsun. Amin hepimizin. İnşallah tahtımız da bahtımız da güzel Amin, olsun amin. inşallah.
Evet. Kınalar yaktırmayalım kimseye. Hatırlayalım, evet, doğru söylüyorsunuz, evet arkadaşlar. Arkadaşlar Hı. sorularınızı, yorumlarınızı yine videomuzun altına yazabilirsiniz. En kısa zamanda konuğumuzla, bu kıymetli konuğumuzla tekrar bir arada olmak üzere diyorum. Ayağınıza sağlık diliyorum. teşekkür Çok ederim teşekkür canım benim. ediyorum. Hoşça kal. Nurhan Hanımcığıma da buradan sevgilerimi Çok sevgiler yolluyorum. Çok olsun. Çok. sevgilerimizi yolluyoruz. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz ve yeniden buluşuncaya dek en güzele emanet olun diyoruz. Hoşça kalın.